Sadece 10 dakikada mozzarella peyniri yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 10 dakikada ev yapımı, orijinal, tamamen sağlıklı mozzarella peyniri yapacağız. Mozzarella peynirini yaptıktan sonra Brooklyn Spudi Roma'da restorandaki mozzarella peynirli karışımlı, üstü parmesan peynirli fırın yumurtası yapacağız. Fırında yumurta yapacağız. Fakat bunu yapmak için, daha doğrusu mozzarella peyniri yapmak için en önemlisi çiğ süt, yani marketlerdeki şişelenmiş pastırlı sütlü olmaz. Mutlaka çiğ sütle yapıyorsunuz. 3 kilo sütüm var burada. Daha da fazla yapabilirdim ama tencerem bu kadar alıyor. İşte bu. İstediğiniz kadar sütten yapabilirsiniz ama tencerem 3 kilo olduğu için ben 3 kiloyla yapıyorum. Ocağın altını beraber yıkıyorum. Herkes yapabilsin diye termometresiz orta dereceye getiriyorum. Orta ısıya. Ve kesinlikle başından ayrılmadan sütün 50 dereceye geçmemesi için bekliyorum. Sütün derecesini manuel olarak ölçebilmek için şöyle serçe parmağımı batırıyorum. Ve henüz istediğim sıcaklığa gelmediğini anlıyorum. Püf noktasını göstereceğim, kaçırmayın. Tabii termometresi olanlar için püf noktaya gerek yok. 46 ile 51 derece arasında olduğu sürece yapabilirsiniz. Bir çay bardağı sirke 3 litre süt için tekrar bir kontrol ediyorum. Serçe parmağımı batırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar sayıyorum ve parmağımın ısındığını, yani bir tık daha ısınsa artık parmağımı yakacak derecede geleceğini anladığım anda hemen bir çay bardağı sirkeyi süte döküyorum. 30 saniye bekleme sürem var. Bu sırada düzeneyi kuralım. 30 saniye sonra yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Hemen peynir oluşmaya başladı. Rengine bakıyorum. Benim için önemli olan sütün renginin sarılaşması. Oluşan peynirleri toplayabilirim. Görüyor musunuz? 2-3 dakikada hemen peyniri böyle alalım. Sütün rengi hala beyaz. Bu da bana Koray daha fazla içinden peynir çıkacak mesajını veriyor. Olanları tekrardan alıyorum. Sütün rengi iyice sarılaşana kadar peynir yapımına devam ediyorum. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Bakın, temiz su. Burada ısınmasına izin veriyorum. Zaten sıcak ama kaynamayacak. Önemli olan kaynamaması. Su sıcak ama önemli olan kaynamaması. Bak, çıkan suyu görüyor musunuz? Şimdi peyniri hemen böyle alıyorum. Bakın, peynirin durumu bu. Hemen peyniri şöyle bir süzgecin içine alıyorum. Suyunu akıttıktan sonra sıcak suyun içine sokup çıkartıyorum. Şöyle biraz içinde 3 saniye, 4 saniye tutuyorum. Pişmesine izin vermiyorum. Şöyle suyunu akıtıyorum tekrar. Normalde bunu yapmadan da peyniri kullanabilirsiniz ama peyniriniz pürüzsüz olmaz, artı uzamaz. Bakın, suyun renginin de döndüğünü görüyorsunuz. 3-4 dakika sonra hemen böyle alıyorum süzülebilmesi için. Elimizin değecek duruma geldi. Hemen toparlıyorum. Mümkün olduğunca içinde bırakmıyorum ve şöyle sıka içeri doğru atarak ve suyunu süzerek şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Bana sorarsanız mozzarella yuvarlak daha şık oluyor.
tamamen yuvarlak haline getirdikten sonra oda sıcaklığında soğumayı beklesin. Ondan sonra dolaba kaldıracağız. 1 saat dolapta tutmanız. 1 saat sonra kullanabilirsiniz. Hemen burada sırasını beklesin. İsteyen tabii çok daha uzun süre dolapta saklayıp istediği zaman çıkartıp kullanabilir. Peynirin son durumu bu. Beraber açalım. Gayet yakışıklı duruyor, farkında mısınız? Son durumu bu. Müthiş bir ara sıcak kahvaltılık. İnternetten bakabilirsiniz. Herhalde vardır. Brooklyn'deki Speedy Romeo restorantın fırınlanmış yumurtasını yapıyoruz. Benim gibi hazırladığınız kışlık domates konserveniz varsa kullanabilirsiniz. Eğer yoksa domates püresi kullanabilirsiniz. Veyahut da domatesi rendeleyip biraz kavurabilirsiniz. Üstüne hazırladığımız mozzarella peynirini hiç kesmeden parçalar halinde İşte bu. İşte bu. İstediğiniz kadar bol bol kullanabilirsiniz. Sanki evde yapmış gibi. Üstüne hemen bir yumurta. Hop, çift sarılı çıktı. Güzel, şansımıza. Rendenin ince tarafıyla, ama mutlaka ince tarafıyla mozzarella peyniri, yoksa kaşar peyniri. Mozzarella peyniri atmadan önce nane, orijinalinde fesleğen var fakat evdeyiz. Burası ev olduğu için evdeki malzemeyi kullanıyoruz. Nane kullanıyorum. Fesleğen esasında. Hiç korkak alıştırmayın. Şöyle dağıtarak her tarafını kapatsın. Üstüne tuz, pul biber, ne kadar isterseniz ve üstüne zeytinyağı. Benim zeytinyağım kalmamış. Bu ay 20 kilo kullanmışız. Yani bir evde 20 kilo gerçekten fazla. Zeytinyağı kullanın ve bu hemen fırına. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız şov gibi. Hemen bu fırına. 180 derece 10 dakika. Yumurtalar pişene kadar. Ho! Değmesin. Nasıl gözüküyor? Ekmeği koparırsın. Belki de yumurtayı çok fazla pişirmiş olabiliriz. Bilemiyorum. Zamanı kaçırmış olabiliriz. İnanılmaz sıcak. Açın ağzı. Açın ağzınızı. İnanılmaz sıcak. Simitle yemek istiyorum dersen şöyle simidi açarsın. Bu arada biraz daha az pişebilirmiş yumurta. Siz daha az pişirin. Of. Bakın, mozzarella peynirini görüyor musunuz? Görüyor musunuz mozzarella peynirini? Daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum ve bunu soğutmak istemiyorum açıkçası. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Unutmayın tabii ki. Hepimize ne sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya.